Spor dendiğinde çoğumuzun aklına antik Yunan gelir. Olimpiyatlar, disk atıcılar, güreşçiler ve bedenini bir sanat eseri gibi şekillendiren atletler. Peki spor gerçekten Yunanlılarla mı başladı? Yoksa bu sadece tarihin bize bıraktığı bir yanılgı mı? Spor yalnızca Atinalı filozofların ve Spartalı savaşçıların icadı mıydı? Yoksa insanlık, binlerce yıl öncesinden beri güç, hız ve çevikliği yüceltiyor muydu? Bu videoda, zamanın çok daha gerilerine, Yunan dünyasından önceye, Nil'in kıyılarına, Mezopotamya'nın tapınak şehirlerine, Anadolu'nun dağlık ovalarına ve hatta Çin'in ilk hanedanlarına kadar uzanıyoruz. Çünkü insanlık, savaşmayı, yarışmayı, mücadele etmeyi ve bedenin sınırlarını zorlamayı binlerce yıl öncesinden beri biliyor. Peki eski Mısırlılar neden mezar duvarlarına güreş sahneleri çiziyordu? Asurlu kralın sarayında neden sporcu heykelleri vardı? Hitit tabletlerinde adı geçen oyunlar neydi? Çin'deki eski ritüeller neden hem dini hem de sportifti? Ve Anadolu'da bronz çağında bile kazananın ilan edildiği yarışmaların izleri, neden bugün hala taşlar üzerinde duruyor? Bugün spor dediğimiz şey, sadece bir fiziksel aktivite değil. Aynı zamanda bir kültür, bir sembol, bir kimliktir. Antik dünyada spor, sadece rekabet değil, tanrılara adanmış bir ibadet, kralın gücünü gösteren bir tören ve toplumu birleştiren bir kutlamaydı. Yunanlılardan çok önce de insanlar ter döküyor, yarışıyor ve iz bırakıyordu. Antik dönem, hatta daha öncesinde spora dair ne varsa öğrenmeye hazırsanız, başlıyoruz. Günümüzde spor ve atletik yarışmaların kökeni düşünüldüğünde, akla genellikle antik Yunanlılar gelir. Birçok popüler modern spor Yunanlılar ve Romalılardan miras alınmış olsa da, Yunanlılar ve Romalılar daha önceki kültürlerden etkilenmişlerdir. Metinsel, arkeolojik ve sanat tarihi kanıtlarının incelenmesi, antik Mısırlılar, Mezopotamyalılar, Minoslular ve Mikenlilerin hepsinin spor ve atletik yarışmalardan hoşlandığını göstermektedir. Bu Yunan öncesi sporların birçoğu Yunanlıların uyguladığı sporlardan oldukça farklı olmasına rağmen, bazıları benzerdir ve muhtemelen Yunan atletizmini, yarışma kültürünü ve fiziksel aktivitelerin gelişimini etkilemiş olmalıdır. Antik Mısırlılar en çok piramitleri, tapınakları, mezarları ve mumyalarıyla hatırlanır. Ancak aynı zamanda çok aktif bir spor kültürleri de vardı. Mısır'dan gelen kanıtların çoğu, spor etkinliklerinin resimli kabartmalarla tasvir edildiği tapınaklardan ve mezarlardan geliyor. Kabartmaların yanı sıra, özellikle büyük hayvan avları olmak üzere farklı etkinlikleri tanımlayan birçok yazılı metin de var. Günümüze ulaşan arkeolojik kanıtlardan, doğası gereği nüfusun büyük çoğunluğunun spor kültürü hakkında çok az şey biliyoruz. Bununla birlikte, birincil kaynaklar Mısırlıların, koşu, güreş, avcılık ve okçulukla uğraştığını göstermektedir. Belgelenmiş en iyi Mısır koşu etkinliği, Mısır'da Set Festivali olarak bilinen bir kralın kraliyet jübilesi sırasında gerçekleşmiştir. Etkinlik, bir kralın 30 yıllık yönetimini işaret eder ve Firavun'un bir piramit veya tapınak kompleksinin etrafında koşmasıyla kutlanırdı. Olası bir Set Festivali koşusunun en erken tasviri, 1. Hanedan Kralı Den'in M.Ö. 2900 civarında yönetimine tarihlenen bir kavanoz etiketidir. Kavanoz etiketinin sağ üst kısmında yer alan kayıtta, Kral Den'in Mısır'da bir set koşusu yaptığı gösterilmiştir. Tam olarak belgelenmiş ilk koşu, M.Ö. 2667-2648 yılları arasında hüküm sürmüş, eski krallığın 3. hanedanı Kral Zoser tarafından yapılmıştır. Set Festivali koşuları halka açık değildi. Bu koşular bildiğimiz modern anlamda yarışmalar gibi de değildi. Bu koşularda, muhtemelen kralın koşuyu tamamlamak için zaman sınırı yoktu, ihtiyaç duyduğu kadar zaman harcayabiliyordu.
Ayrıca bu koşu festivallerine izleyici olarak sadece soylular ve yüksek rahipler katılabiliyordu. Koşunun yanı sıra güreş ve dövüş sporları da eski Mısır'da icra ediliyordu. Bunu iki önemli arkeolojik veriden anlayabiliyoruz. En bilineni, Beni Hasan'daki Basvet'in mezarında bulunan 200'den fazla erkek güreşçi ve kadın akrobatın boyalı sahnelerinden oluşan bir koleksiyondur. Mezar yaklaşık M.Ö. 2000 yılına tarihleniyor ve erkek güreşçilerin sayısını göstermesi açısından önemli. Yeni Krallık'ta, Teb'deki 18. hanedana ait en büyük soylu mezarı olan Keruef'in mezarından bir kabartma, erkeklerin güreşmesini ve sopa dövüşünü tasvir ediyor. Son olarak, Medine Tabu'daki Yeni Krallık Tapınağı'ndaki oymalarda da, güreşçilerin Firavun'un huzurunda yabancıları yendiği tasvir ediliyor. Mısır'daki güreş ve dövüş sporları ile ilgili tüm örneklerde yarışmacılar, peştemallarla, seyirci olmadan veya sadece kralın katılımıyla tasvir edilir. Birçok araştırmacı, Mısır güreşi ve dövüş sporlarının amacının rekabet ve heyecandan çok, askeri hazırlık olduğunu düşünmektedir. Belki de Antik Mısır spor kültürünün en iyi örnekleri bizzat krallar tarafından sergilenmiştir. Mısır din anlayışı, kralları yaşayan tanrılar olarak gösterdiği için, krallar antik metinlerde, kabartmalarda ve resimlerde hep güçlü ve erkeksi olarak tasvir edilmişlerdir. Firavunlar, Set Festivali koşusuna ek olarak, avcı, savaşçı, arabacı ve okçuydu. M.Ö. 1500 civarında Yeni Krallık'tan başlayarak Mısır kralları, birliklerine savaş arabalarıyla eşlik ettiler. Bu yüzden fiziksel olarak formda olmaları gerekiyordu. 18. Hanedan Kralı 2. Amenhotep, bir dikili taş yapılmasını ve Büyük Sfenks'in yakınına yerleştirilmesini emretti. Günümüzde Büyük Sfenks dikili taşı olarak bilinen bu dikili taş, kralın okçulukla nasıl ilgilendiğini anlatırken, Firavunların spor ve aktif yaşamına dair önemli bir bakış açısı sunar. Dikili taşta yazılı şu ifadeler kralların okçuluğa ilgisini göstermesi bakımından önemli. Kuzey bahçesine girdiğinde kendisi için bir karış kalınlığında, bir direk ile diğeri arasında 20 arşın mesafe bulunan Asya bakırından 4 hedefin dikildiğini gördü. Sonra, majesteleri Mont'un kudreti gibi arabada belirdi. Yumruğunda 4 oku bir arada tutarken, yayını gerdi ve hedefe fırlattı. Mont'un zırhı içinde kuzeye doğru at sürdü. Attığı her ok, hedefi delip geçerken durmadı. Bir sonraki direğe saldırdı. Antik Mezopotamya'dan metinler ve sanat eserleri, Dicle ve Fırat nehirleri arasında yaşayan insanların Mısırlı çağdaşları gibi benzer sporlardan hoşlandığını ortaya koyuyor. Kabartmalar, mühürler ve diğer sanat eserleri, özellikle güreş ve boks olmak üzere dövüş sporlarının popüler olduğunu gösteriyor. En iyi korunmuş sanatsal örneklerden biri, iki boksörü tasvir eden bir plaka üzerindeki kabartmadır. Boksörler, daha sonra çıplak olarak yarışan Yunanlıların aksine, belirgin bir şekilde kilt adı verilen bir kıyafet giyiyorlardı. Güreş, Mezopotamya metinlerinde de tasvir edilmiştir ve en dikkat çekici örnek Sümer Gılgamış destanıdır. Destan, Gılgamış adlı efsanevi bir Uruk kralının ve onun ilahi arkadaşı Enkidu'nun maceralarının hikayesidir. İki karakter ilk karşılaştığında, Enkidu Gılgamış'ı bir güreş maçına davet eder. Güçlü Gılgamış geldi ve Enkidu onu kapıda karşıladı. Ayağını uzattı ve Gılgamış'ın eve girmesini engelledi, bu yüzden boğalar gibi birbirlerini tutarak boğuştular. Birbirine kenetlenmiş boğalar gibi homurdandılar. Kapı direklerini parçaladılar ve duvarlar sallandı. Gılgamış ayağını yere koyarak dizini büktü ve yaptığı bir dönüşle Enkidu'yu savurdu. Mısır'daki çağdaşları gibi, Mezopotamya kralları da makama layık olduklarını kanıtlamak için çeşitli atletik gösteriler yaptılar. Birçok Mezopotamya kralının, güç ve dayanıklılık denemeleri de içeren fiziksel başarılar sergilediği belgelenmiştir. Şulgi ilahisi olarak bilinen Sümer tabletindeki metinde,
M.Ö. 2094-2047 yılları arasında hüküm süren 3. Ur Hanedanı Kralı Şulgi'nin, Ur Tapınağı'ndan Nippur Tapınağı'na kadar gidiş dönüş toplamda yaklaşık 100 mil koştuğu yazılıdır. Metnin en inanılmaz kısmı, kralın parkuru bir günde koştuğunu iddia etmesidir. Bu iddianın varlığını metinde geçen, aynı günde hem Ur'da hem de Nippur'daki Eseş bayramlarını kutladım ifadesinden anlıyoruz. Asur kralları ayrıca Mısırlı çağdaşlarıyla ortak bir atletik eğlenceyi paylaşıyordu. Kraliyet avları. Asur krallarının kraliyet avlarına ne zaman başladıkları bilinmiyor. Ancak bilinen en eski belgelenmiş örneklerden biri, Asur Devleti Kralı 1. Asurreşisi'nin oğlu 1. Tiglat-Pileser'in tabletindeki metinden geliyor. Metin, kralın boğaları ve filleri nasıl avladığını ve hatta fillerden bazılarını canlı olarak başkent Assur'a nasıl getirdiğini anlatıyor. Metinde geçen ifadeler şu şekilde. Beni seven Urta'nın emriyle, çölde, Mitani ülkesinde ve Hatti ülkesinin karşısındaki Araziki kentinin yakınında, güçlü ve korkunç büyüklükte 4 yabani boğayı güçlü yayımla, demir mızrağımla ve keskin oklarımla öldürdüm. Derilerini ve boynuzlarını şehrim Assur'a getirdim. Haran ülkesinde ve Habur Nehri bölgesinde 10 tane güçlü boğa filini öldürdüm. 4 fili canlı yakaladım. Derilerini ve dişlerini, canlı fillerle birlikte şehrim Assur'a getirdim. M.Ö. 911-609 civarından, Neo-Asur hanedanlığından kalma kabartmalar, Asur krallarının kraliyet avı uygulamasını sürdürdüğünü ancak dikkatlerinin çoğunu aslanlara odakladığını göstermektedir. Günümüzde British Museum'da bulunan, Assur ve diğer şehirlerden alınan kabartmalar, avların çoğunun savaş arabalarıyla yapıldığını göstermektedir. Ancak daha sonra M.Ö. 668-627 yılları arasında hüküm süren Asur kralı Asurbanipal, aslanları mızrak veya topuzla yürüyerek avladığını iddia etmiştir. Resimli ve yazılı kanıtlar, Neo-Asur aslan avlarının, Romalıların benzer etkinliklere ev sahipliği yapmasından yüzyıllar önce seyirciler için sahnelendiğini ve yapıldığını göstermektedir. Peki öyleyse Yunanlıların kökleri olan Mikenler'de spor kültürü var mıydı? Bu soru birçok kişiye garip gelebilir. Çünkü Mikenler klasik Yunanlıların atalarıydı. Şayet klasik Yunanlılar dillerini Mikenlerden miras almışlarsa, spor geleneklerinin bir kısmını da miras almış olmaları gerekmez mi? Ancak, atletik yarışmalardan veya egzersizlerden bahseden Miken diliyle yazılmış hiçbir lineer B metni yoktur. Ayrıca çok az arkeolojik veya tarihi sanat kanıtı vardır. Yine de, Mikenlerin savaş arabalarına bindiğini bildiğimize göre, savaş arabası yarışlarına katıldıklarını düşünmekte hiç mantıksız gelmiyor. Ayrıca İlyada'daki cenaze oyunlarını da göz ardı edemeyiz. Homeros, İlyada'da bir dizi cenaze oyununu ayrıntılı olarak anlatsa da, Homeros'un 8. yüzyılda yaşadığını biliyoruz. Homeros'un kendi dönemindeki atletik yarışmaları 13. yüzyılın sonu ile 12. yüzyılın başındaki Miken ve Akalara atfetmiş olması çok olasıdır. Bununla birlikte, Kıbrıs'tan gelen bir kanıt, Mikenlerin spor geleneğini düşündürmesi açısından önemlidir. Söz konusu parça, şu anda Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunan ve M.Ö. 1350 ile 1250 arasına tarihlenen Kıbrıs'tan bir kraterdir. Yer ve zaman tespitleri, parçayı açıkça Miken'e ait yapar ve içerik bakımından bunun birden fazla spor etkinliği veya oyununun tasviri olduğunu düşündürür. Kraterin üzerinde gösterilen sahnede, iki adamın kemer güreşi yapması ve hemen öncesinde iki adam tarafından sürülen bir araba tasvir ediliyor. Güreşçiler, yakın doğu güreş müsabakalarının veya muhtemelen çok daha yakın olan Minos kültürünün görüntülerini çağrıştırıyor. Açık söylemek gerekirse antik Minoslular güzellik ve estetik tutkunlarıydı. Bu özelliklerini yaptıkları muhteşem saraylardan ve saraylardaki harika fresklerden anlayabiliyoruz. Minoslular kültürlerini Girit adasında kurdular. Klasik Yunanlılar dil ve köken açısından onlarla akraba olmasa da, güzellik ve spor sevgisini onlardan miras aldıkları açıktır. Arkeolojik ve sanat tarihi kanıtlarının incelenmesi,
Minos sporlarının yelpazesinin boks, güreş, muhtemelen pankratyon ve boğa atlamasını içerdiğini ortaya koymaktadır. Minos dövüş sporlarının en iyi korunmuş kanıtı, günümüzde boksör vazosu veya boksör riton olarak bilinen Hagia Triada bölgesinden bir vazodur. Boks, güreş, boğa sıçraması ve muhtemelen pankrasyon gibi spor etkinlikleri 4 kayıtta tasvir edilmiştir. Üst kayıt, 2 adamın boks yaptığını gösterirken, 4. kayıt bir güreş hareketinde yere atılan bir adamı göstermektedir. 3. kayıt ön kol koruyucuları ve yastıklı elleri olan 4 miğferli adamı tasvir etmektedir. Adamlardan ikisi dik dururken, ikisi simüle edilmiş bir dövüş etkinliği gibi görünen bir şekilde yerdedir. 2. kayıt çok popüler ancak bir o kadar da gizemli olan Minos boğa sıçraması sporunu göstermektedir. Modern bir tarihçi olan Donald Kyle, vazonun bir festivaldeki farklı spor etkinliklerinin ardışık gösterimi olarak okunabileceğini ileri sürer. Boksör ritondaki etkinliklerin çoğu, ayrıntılarda bazı belirgin farklılıklar olsa da, klasik Yunanlılar tarafından benimsenmiş gibi görünüyor. Minoslu atletler her zaman giyinikti, dizlerinin altına kadar gelen altlık, kemer ve bacak sargıları takıyorlardı. Minos sporlarının en bilineni ancak en az anlaşılanı boğa sıçramasıydı. Knossos'taki güzel fresklerde bu olayın çeşitli sanatsal tasvirleri bulunmaktadır. Zakro, Malia ve Phaistos bölgelerinde de boğa sıçramalarına dair sanat ve arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü Knossos Sarayı'ndaki Toreador freskidir. Toreador freski, yaklaşık bir ayak boyunda 3 insan figürünün bir boğanın üzerinden sıçramasını tasvir eder. İlk sıçrayan boğaya dönük ve boynuzlarından tutarken, ikinci sıçrayan boğanın sırtında el üstünde durur ve üçüncü sıçrayan boğanın arkasına dönerek ayakta bitirir. 3 figür açıkça farklı insanlar olsa da, Kyle bunların muhtemelen bir boğa sıçramasının 3 aşamasını gösterdiğini öne sürmüştür. Knossos ve diğer alanlarda yapılan arkeolojik çalışmalar, boğa atlama etkinliklerinin büyük ihtimalle saray arazisinde gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Fresklerin bazıları 2 katlı bir yapı gösteriyor. Bu da muhtemelen seyircilerin 2. katta bulunduğu anlamına geliyor. Sarayın doğu tarafındaki merkezi avlu alanı, boğa atlama etkinliklerinin yapıldığı en olası yer. Ayrıca zemin katta, etkinlikler için boğaları geçici olarak tutacak kadar büyük bir bölme var. Boğa atlama etkinlikleri muhtemelen dini kökenliydi. Ancak freskler yapıldığında, seçkinler için bir seyirci sporu haline gelmişti. Klasik Yunanlılar, spor kültürleriyle bilinirler ve sıklıkla birçok modern sporun mucidi olarak anılırlar. Kaynakların incelenmesi, Antik Yakın Doğu ve Ege halklarının da aktif ve önemli spor kültürlerine sahip olduğunu gösterir. Bu Yunan öncesi spor kültürlerinin klasik Yunanlıların daha iyi bilinen spor kültürünü etkilemiş olması muhtemeldir. Tarih boyunca insan, sadece hayatta kalmak için değil, kendini aşmak, sınırlarını zorlamak, tanrılara yaklaşmak ve toplumu etkilemek için yarıştı. Savaştı, hatta oynadı. Spor, sadece bir eğlence değil, inançların, güç mücadelelerinin ve kültürel kimliğin bir yansımasıydı. Yunanlılar elbette bu mirası büyük bir sanatla şekillendirdiler. Ancak olimpiyat ateşi, ilk kez olimpiyada yanmadı. Onun kıvılcımları çok daha önce, Mezopotamya ovalarında, Nil deltalarında, Orta Asya bozkırlarında ve Anadolu'nun kadim kentlerinde parladı. Bugün modern stadyumlarda, olimpiyat sahalarında gördüğümüz her jestin, her törenin ve her mücadelenin kökleri, binlerce yıl öncesine, ilk uygarlıkların attığı adımlara dayanıyor. Belki de bu yüzden spor, hala bizi birleştiren en evrensel dillerden biri. Zaman değişse de, bedenin hafızası asla unutmuyor. İşte bu yüzden, sporun tarihini anlamak, aslında insanın kendisini anlamasıdır. Yeni konularla yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.